Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda da yine Tekirdağ Kapaklı Karaağaç bölgesinde 758 ada 6 parsel olan, vasfı arsa olan bir yerin fiyat hesaplamasına bakacağız. Bu yerimiz ne eder? Onunla ilgili bir video olacak arkadaşlar. Evet, yeri görüyoruz. 758 ada 6 parselimiz. Öncelikli olarak buranın bir piyasa ederi neymiş? Tapu soru üzerinden buna bir bakalım. Buranın imarlı sanayi mi, imarlı konut mu olduğuyla ilgili arkadaşlar önce o bilgiye ulaşmamız gerekiyor. Kapaklı Belediyesi'nin imar sayfasını açtığımızda arkadaşlar burasının 758 adı 6 parselin 6987 metrekarelik sanayi alanında kaldığını da görüyoruz. Evet, şimdi konut alanında değilmiş. O zaman ben fiyat hesaplamamı ne yapacağım? İmarlı sanayi alanı üzerinden bölgedeki fiyatları bir tarayacağım. Burada 6600 liraya metrekaresi bir yer var imiş. Yine metresi 7190 liraya bir yer varmış. Burada sanayi imarlı 6000 liraya metrekaresi bir yer var. Sanayi imarlı 4282 liraya metrekaresi bir yer bulduk arkadaşlar. Sanayi alanının çeperine doğru çıktıkça fiyatların biraz daha düşmüş olduğunu görüyoruz. Burada bakın böyle bir iz görünüyor arkadaşlar. Bu gördüğümüz iz muhtemelen tren yolu vesaire tarzında bir şeydir. Bakalım imar bilgisinde buna dair bir şey var mı? Evet. Karaağaç Mahallesi hızlı tren ve civarı imar planı diyor arkadaşlar. Demek ki bu arsamızın önünden hızlı tren geçiyor. Bu durum muhtemelen İstanbul'dan devam eden gelen bir tren hem lojistik amaçlı hem de ulaşım amaçlı olan bir treni de ifade ediyor olabilir arkadaşlar. Evet, bu görmüş olduğumuz izin de hızlı tren olduğunu öğrenmiş olduk. Arkadaşlar, harita üzerindeki görmüş olduğunuz, arazi üzerindeki görmüş olduğunuz her işaretin, her simgenin bir anlamı olduğunu daha önceki derslerimizde, daha önceki videolarımızda belirtmiş idim. Bununla ilgili olarak biz burada ne yapmış olduk? Buna dikkat ettiğimizde bu bizim yapılaşma alanımızın içerisinde sanayi alanımızın hemen önünde incelediğimiz parselin hemen önünden bir hızlı trenin geçtiğini gördük. Muhtemelen şu bölgenin de hızlı tren istasyonu olduğunu, hızlı trenin durağı olduğunu da söyleyebiliriz. Belki bu tren sadece ulaşım amaçlı kullanılacaktır. Belki de aynı hat ve güzergah üzerinden İstanbul'dan Tekirdağ'a doğru lojistik depolara kaydırma, sanayi alanlarına kaydırma gibi bir proje var. Bu projeye istinaden de lojistik amaçlı da bu treni kullanma durumları olabilir arkadaşlar. Bunu da göz önüne almamız gerekiyor. Şimdi fiyat incelememize tekrardan dönecek olursak bize burada ortalama bir 6000 lira metrekare satış fiyatı verilmiş. Bununla da ilgili bizim bakmış olduğumuz ilanlarda bunu 3 aşağı 5 yukarı destekliyor. En ucuz fiyat olarak da 4200 lira bir fiyat bulduk. Biraz da sahibinden.com üzerinden bu incelememize devam edecek olursak arkadaşlar. Evet, bizim yerimiz buradaydı. Bakın 55.000 TL demiş ama burası kiralık bir yermiş. Bu bizi bağlamıyor. Şuradan arsalara geçelim. Bakın burada metrekaresi 6100 lira. Aynı sanayi bölgesinde olduğu için hepsinin emsali 0,50'dir burada arkadaşlar. Emsaline nereden baktık? Bakın burada emsalinin 0,50 olduğunu görüyoruz. Bu bölge tamamen 0,50 emsalli sanayi parsellerinden oluşuyordur. Metrekaresi 6000 liraya bir fiyat bulduk. Metrekaresi 7190 lira demiş. 7000 lira bir fiyat bulduk. Metrekaresi 6360 lira bir fiyat bulduk arkadaşlar. Şurada 83 milyonluk bir ilan daha var. Ona da bakalım. Metrekaresi 4955 lira bir fiyat bulduk. Burası da gümrük alanı olarak geçmiş. Demiştim ya depolama amaçlı kullanılabilir diye. Demek ki orada bir gümrük alanı da oluşturulmuş arkadaşlar imar planında. Bu bilgiye de buradan erişmiş oluyoruz. Biraz daha aşağı indiğimizde 6750 lira metrekare fiyat görüyorum. Burada metrekare 6625 lira. Sanayi alanında kalan bu parselimizle ilgili arkadaşlar çok da fazla bir araştırma yapmamıza gerek yok. Ciddi manada biz burayı düşünüyorsak almayı yine sahaya inip o bölgenin duayenlerini bularak orada alınmış satılmış fiyatları da bulabiliriz. Ancak bununla beraber buradaki yapmış olduğumuz çalışmada ve ön incelememizde bulduğumuz metrekare fiyatlar ortalama 6000 TL diyebiliriz arkadaşlar. Bize burayla ilgili istenen rakam yaklaşık 54 milyon lira civarında bir rakam imiş. Metrekaresi 7700 lira istenmiş. Ancak bizim bulmuş olduğumuz rakamlara baktığımızda metrekaresi 6000 liradan en fazla buranın 40-42 milyon lira civarında normal satış fiyatı olabileceğini öngörebiliriz arkadaşlar. Eğer
aciliyetimiz varsa, hızlı satışımız söz konusuysa bu rakam 30-35 aralığına kadar iner. Eğer ki çok fazla aciliyetimiz yoksa dursun durduğu yerde zaten para kazanıyor. İlerleyen zamanda değerinde ederinde satarım dersek o zaman biz buraya işte bu 50 milyon lira, 54 milyon lira rakamlarını bugün şartlarında isteyebiliriz. Ama şu anda o bölgedeki sanayi imarlı bir arsanın edeceği metrekare fiyatının ortalama 6000 TL olabileceğini ön araştırmamız neticesinde bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Burada dikkat edeceğiniz şey arkadaşlar, sanayi parsellerinin içerisinde yapılaşmanın olup olmadığı. Burada kısmi yapılaşmaların olması bize şu mesajı verir. Artık bu sanayinin tercih edilen firmalar tarafından gelip iş yapılabilecek bir bölge olarak seçilmiş olduğu ve diğer parsellerin de zaman içerisinde yavaş yavaş dolacağı anlamına geliyor. Bizim için hiç inşaat yapılmamış bir sanayi parselinde ben buraya 6000 lira metrekare fiyatı der miydim? Demezdim arkadaşlar. Bunun sebebi şu: daha bölge iş adamları ve tüccarlar tarafından kabul edilmemiş. Demek ki orada daha çözülmedik bazı sorunlar var ya da oranın henüz sanayi parsel olarak yapılaşmasıyla ilgili vaktinin saatinin gelmediğinin, ne zaman bu çalışmaların, ne zaman bu firmaların buraya geleceğinin belli olmamasından dolayı da buradaki parseli aldığımda ben bu parselin daha uzun vadede bana bir getiri sağlayacağını görmüş oluyorum. Ama bir yapılaşma varsa bana şu mesajı veriyor: ben bu sanayi parselini alırsam orada da yapılaşma var. Yarın bir gün firmalar geldiğinde de bu firmalarımız burayı almayı tercih edebilir diyebiliriz ve benim de yerim her geçen gün değerine değer katar diyebilirim. Sanayi parsellerinde dikkat etmemiz gereken bir husus daha var arkadaşlar. Sanayi parsellerinde kişinin ihtiyaç durumuna göre biz burada metrekaresine 6000 lira bedel biçtik ama kişinin o bölgede hiç yer bulamaması ya da o bölgede alternatif bir yer olmaması ya da kendi yapacağı imalata uygun olan sanayi parselinin bir tek o olması ya da benzerinin çok az olması durumunda da metrekare fiyatını burada istendiği gibi metresi 7 lira, 8 lira, belki 10 lira da dese, eğer firmanın işini çözen bir parsel ise firma buraya alım yapabilir. Yani burada şunu özellikle belirtmek istiyorum. Sanayi parsellerinin kendi içinde böyle bir has özelliği var. Bu her parselde olmaz. Genelde çok nüfus yoğunluğuna sahip olan merkezi lokasyonlarda, bu tarz emsalsiz arsalarda da bu ve benzeri bir fiyat yapılaşması söz konusu olabilir. Yani bir kriter olmaz, bir emsal olmaz. Çünkü o alıcı ne zaman öyle ortaya çıkacak, ne zaman ihtiyacına binaen bu şekilde bir yatırım yapacak, biz bunu bilemeyiz. O yüzden değerleme kriterleri arasında böyle bir kriter almayız ama bilmemiz gereken bir husus olarak da bir noktada bir anekdot olarak aklımızın bir kenarında bulunsun arkadaşlar. Sanayi parseli yatırım yapmanın iyi taraflarından bir tanesi de şudur arkadaşlar: sanayiciler genelde ne alacağını, ne vereceğini, ihtiyacının ne olduğunu çok net bir şekilde bilirler ve üretimle alakalı bir kuracakları tesisle ilişkin olarak eğer arsayı buldularsa ve işlerini çözüyorsa paraya da çok fazla takılmazlar. Yani bu arsaya ben metrekaresi 6000 lira ortalama fiyat buldum ama kişinin ihtiyacını çözen bir parsel olduğu için o arsayla ilgili benimle irtibata geçen kişi muhtemelen ihtiyacını çözdüğü için beni buluyor. Bu minvalde de ihtiyacını çözdüğü için de metrekaresi 6 değil 7 de verebilir, 7,5 da verebilir. Yani sanayi parsellerinde bir konut parseline biçildiği değer gibi ya da bir villa parseline biçilen bir değer gibi işte şu metrekare fiyata olur, bunun bir tık aşağısı bir tık yukarısı demek sanayi parseli için doğru olmaz. Dediğim gibi sanayi üretim yapacak kişinin o arsayı bulması, bir an evvel faaliyete geçmesi, bir an evvel üretimini yapıp işine başlaması gerekiyor ve bunu yapmadığı için de çok ciddi zararlar meydana gelebiliyor. Bu zararları telafi etmek noktasında da hızlı hareket etmek durumunda olabilirler. Şunu net bir şekilde söyleyebiliriz: sanayici ne alacağını, ne aradığını bilir. Bütçesi, ekonomisi buna bir şekilde uyum sağlayabilir. Eğer işini çözen bir yerse metrekare ortalama fiyatlarına bağlı olmaksızın üstünde de teklifler verebilir. Bunu şu şekilde de düşünebilirsiniz. Örneğin vatandaşın fabrikası var, yerinde kiracı, fakat anlaşamıyor ve mecbur oradan çıkmak zorunda. Üretim kapasitesine göre
göre taahhüt ettiği bir yetiştirmesi gereken ürün adedi var. Ürün gamı var. Ve sanayi üretiminde arkadaşlar bir fabrikanın kurulması, işletmeye faaliyete alınması belirli bir zaman alıyor. Bu zaman süreci içerisinde de o üretimde taahhüt ettiği ürünü zamanında teslim edemezse buna göre anlaşmalar olabilir. Buna göre iş kapasitesinin düşmesi olabilir. Buna göre pazar payından kayıpları söz konusu olabilir. Bu tür durumlar göz önüne alındığında bu kişinin bir an evvel hızlı hareket etmesi gerekiyor. İşte öyle durumlarda da hemen yanında, yöresinde ya da ihtiyacını çözecek bir parsel bulduğunda buranın parasına çok fazla takılmadan burayı satın alma noktasında hızlı hareket eder ve bütçe noktasında da sorunlarını daha kolay çözebilirler, daha hızlı hareket edebilirler. Yani sanayi parsellerinin alıcısı ne alacağını bilir, ihtiyacına yönelik olarak çalışmasını yapar ve bu ihtiyacına yönelik de arsanın fiyatını kendisi belirler diyebiliriz. Örnek veriyorum, burada baktığımızda sanayi alanının daha %65'ine yakınının boş olduğunu görüyoruz. Burası her geçen gün doldukça buradaki metrekare satış fiyatları da artacaktır. Çok fazla sanayi parsellerini arkadaşlar biz dışarıdaki konut parselleri ya da ticari konut parselleri ya da AVM parselleri gibi parsellerle kıyaslayamayız. Bunun sebebi arkadaşlar sanayinin kendi içerisindeki bir döngüsü var. O sanayi parsellerinin içerisindeki bulunan firmaların kendi ihtiyaçlarına yönelik olarak arsaya duyduğu ihtiyacı çözme noktasında ve o arsaya duyulan ihtiyaca göre de o arsaya verilecek parayı, bedeli kendileri belirlerler. Yani sanayi parsellerini alırken, satarken de bu tür hususlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdilik sanayi parselleriyle de alakalı arkadaşlar söyleyebileceklerimiz bunlar. Sanayi parselinde dikkat ederseniz bir başka emsali olan bir arsaya göre fiyat biçmedik veyahut da o bölge içerisinde konuta ya da ticari imarlı olan arsalara göre bir fiyat belirlemesi yapmadık. Bölgenin kendi dinamiklerine göre kendi içerisindeki oluşmuş bir fiyatlaması var. O fiyatlaması 3 aşağı 5 yukarı birbirine çok yakındır. Bu örneğimizde görmüş olduğunuz gibi ve sanayicinin ihtiyacını çözmesi durumunda da parselin metrekare satış fiyatının da farklı olması söz konusu olabilir. Yani sanayi parsellerini, lojistik parselleri, işte bu depolamayla ilgili, organize sanayi bölgeleriyle ilgili olan kısımları kendi içerisinde, kendi dinamiklerine göre değerlendirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu videomuzu da burada sonlandırıyoruz. Buraya da yapmış olduğumuz değerlemede 6.000 lira ortalama fiyat veririz dedik ama sanayicinin ihtiyacına göre de bu rakamlar artabilir, değişiklik gösterebilir dedik. Sanayi alanının doluluk oranına göre de arsamızın fiyatı her geçen gün artar dedik. Sanayi alanı dolduktan sonra da eğer bir parsel kaldıysa o parselde en kıymetli parseller niteliğinde diyebiliriz. O bölgeden ayrılamayan sanayiciler için de o parselde verilecek değerde normal sanayi parsellerinin fiyatlarının üstünde gerçekleşebilir noktasına da ayrıyeten değinmiş olduk. Siz de bir arsanızın değerlemesini veyahut da almak istediğiniz bir yerin değerlemesini yapmak istediğinizde benimle irtibata geçebilirsiniz. Arsa ve arazi konusunda daha fazla bilgi sahibi olmak isterseniz de kanalımdaki diğer videoları da izleyerek fikir sahibi olabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.